Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Sena. Ben Emirhan. For the Turkish speakers, don't worry. Just turn on the subtitles and enjoy. Bugün önceki videoda bahsettiğimiz bazı konulara açıklık getirmek için belli kritikler yapacağız. Şimdi öncelikle önceki videoda ben saçlarımdan bahsetmiştim. Evet, öncelikle. Nefret ettiğimi ve çok kötü olduğunu söylemiştim. Ama sonra şöyle bir şey yaşandı. Ben saçları biraz kısaltmaya gittim. Berber sağ olsun çok kısalttı. İyice kötü oldu. Yani gerçekten yüzüm bu konuda hiç gülmeyecek. Neyse, önceki videoyu izlemek isterseniz yukarıda kartlara bırakacağız. İşin şakası. Şimdi bugün bir küçük hem deneme videosu olacak. Hani kargo açılışı yapacaktık ama kargo açılışı gerek yok. Yani kargoyu görmüşsünüzdür. Ben şimdi kutuyu göstereceğim. Aslında kargo açılışı değil aşkım. Kutu açılışı da. Ha, aynen kutu açılışı ama şöyle videonun o hani kutunun açıldığı şeyini her yerde görmüşsünüzdür. Bizim videomuzda ya tabii ki abi kargo geldi. Kargo geldikten sonra kutuyu açtık. Kutu Çalışıyor muyuz? açıldı. Yani kutuyu açtık. Öyle bir olay yok. Ama şimdi kutunun içeriğine bakabiliriz değil mi? Tabii. Kutunun içeriğine bakacağız. Hem Videonun küçük bir bilgilendirme hem oldu. deneyeceğiz. Şimdi videoyu birazdan durduracağız ve mikrofonu takıp devam edeceğiz ki kaliteyi görün, dışarıda çekim yapacağız. Amacımız da bundan sonra her aldığımız yeni ekipmanı ve her kullandığımız yeni şeyi size tanıtmak olacak. Şimdi biz ilk videomuzu ona da şuradan herhangi bir yerden nereye koyuluyor bilmiyorum şimdi onu öğreneceğiz. Ona da bıraktığımız linkten ulaşabilirsiniz. İlk videomuzu sadece iPhone 15'te çektik. Adobe Premiere Pro uygulamasıyla da edit yaptık. O kadar. Bu videodan sonra DJI Mic 2 bize eşlik edecek. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim kutu açılımına. Şimdi minik bir kutusu mevcut, şu şekilde gösterelim. Evet. Tabii biz bunu biraz parçaladık, açtık merakımızdan. Ben biraz canlı okumuşum. Dur istersen ben açayım. Kutunun içinde bir kargo faturası var. O çok önemli değil. Bir tane kullanma talimatı diyeceğim. Unuttum ya. Kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzu çıkıyor içinden. Ve bu önemli. Çok minik bir kullanma kılavuzu var içinde. Zaten çok sıkıntılı bir cihaz değil. Şimdi cihazın şöyle göstereyim. Küçük bir kullanma kılavuzu çıkıyor içinden ve gerçekten çok anlaşılabilir. Çok basit şekilde anlatan bir kılavuz. Ve bir küçük o poşetin içerisinde de şu şekilde yapıştırmaları mevcut. Bunlar muhtemelen hani bilgisayara, laptopa olsun, kameraya vesaire yapıştırabileceğiniz şeyler. Mesela drone kullanımıyla alakalı da bir çıkartma var üstünde. Neyse çok da önemli değil muhtemelen yapıştırın. iPhone'dan da çıkıyor ama kullanmadık. Onun haricinde şimdi gelelim en civcivli kısma. Bunu kaldırıyorum canım. Gelelim mikrofonumuza. İçerisinden şöyle bir çantası çıkıyor. Gayet kullanışlı. Taşıması kolay bir çanta. Evet. Şimdi çantanın içinde şunlar var. Öncelikle bu önemli kısmı bu şarj kutusu diyeyim. Şu rüzgarlıkları, tavşan kuyruğu mu deniyordu bunlara? Neyse bakarız. Bilen yazsın ya da altına. Tavşan kuyruğu diye hatırlıyorum ama. Sonra bu profesyonel kameralar için, yok bu değil ya pardon özür dilerim. Bu şarj kablosu. Evet. Type-C ve USB 1. Bu. Aynen. Bu kameralar için olan. Bunu normal kameralara bu mikrofonun bağlantısı yok. Alıcıya takıyorsun bunu, kameraya takıyorsun. Ama bizim muhtemelen şu an pek işimizi görecek bir şey değil. Şimdi gelelim buna. Şimdi burada kilidi var. Şu şekilde açılıyor. Kilitli yani normalde şöyle salladığınızda bile düşme yapma şansı yok. Şöyle kilitli açıyorsunuz. Üstten çekime geçelim. Çünkü telefona bağlayacağım. Telefondan bağlantıyı göstereceğim. Devam edelim. Şimdi evet arkadaşlar bu şarj kutusunu inceleyeceğiz. Şarj kutusunun içinden böyle 2 tane verici çıkıyor. Şimdi bu vericileri birazdan takar inceleriz ama benim önce göstermek istediğim şu. Bu alıcı. Şimdi bunları hiçbir kurulum yapmanıza gerek yok. Otomatik çıkardığınızda birbirine bağlanıyor. Şimdi ikisini de çıkartayım. Gördüğünüz gibi şak diye bağlandı. Şunu da çıkarttım. Bu da şak diye bağlandı. Şimdi bu bağlandığında eğer şöyle sağdan çektirirseniz bu vericiye ait menüye ulaşıyorsunuz. Mesela bunu soldakini kaldırdım. Başlattım kaydı. Gördüğünüz gibi kırmızıyla. Şurası sessiz ol kısmı. Sesi kapatıyorsunuz. Şurada da gürültü engelleme var. Sonrasında yukarıdan kaydırırsanız eğer burada alıcı ayarları vesaire var. Yani biz şimdi teknoloji kanalı değiliz. O yüzden ben teknik özelliklerini anlatmayacağım. Şimdi ama beni zorlayan birkaç bir şey söyleyeyim. Şimdi bunu ilk aldığımızda bir güncelleme yapmamız gerekti. Bunu hemen içinden çıkan Type-C ile tek üçünü de bilgisayara bağlıyorsunuz. Sonra açılan dosyanın içine DJI'nin kendi sitesinden indirdiğiniz dosya içine atıyorsunuz. Otomatik güncelleme yapıyor. Ayrıca şimdi ben bunun arkasını söktüm. Arkasını söktüğümde eğer telefonunuza göre Type-C ya da bu iPhone için uyumlu olan şey var. Bunu şu şekilde şuraya takıyorsunuz gördüğünüz gibi. Tak diye oturuyor. Sonrasında zaten hemen ön tarafta bildirimi verdi. Sonra telefona getiriyoruz ve şu şekilde yaptığımızda şurada gördüğünüz üçüncü işaret bu telefona bağlandı işareti.
Telefona bağlandığında buradan direkt kaydı başlatabiliyorsunuz. Sonra çıkartma işini şu şekilde. Bir dakika, çıkartamadım. Çıkartması zor ya. İlk aldığımızda da çıkartamadık. Ya mıknatıstan mı? Çıktı. Bu şekilde kapattım. Evet. Böyle kapattığınızda da otomatik kapanıyor ve tamam. Şimdi kaydı aldığımız telefona geçelim. Oradan kendimize bağlayıp videoyu bu şekilde devam edeceğiz. Biraz muhabbet edelim. Evet arkadaşlar, şimdi videoya bunlarla devam edeceğiz. Şöyle bir mıknatıslı alanı var. Mıknatıs çok güçlü. Sena kendine mıknatısıyla taktı. Ben de yaka mikrofonu olarak şuradan bir de şey var. Mandal. Mandalını deneyerek duracağım. Şöyle açayım. Evet. Şimdi olduğunu umuyorum. Şimdi biz neden buna niyetlendik? Sesin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Şimdi biz ilk videoyu iPhone 15'te çektik. Ondan önce kamera ve mikrofon sipariş etmiştik. Kamerayı iptal ettik. Çünkü baktık iPhone 15'in belli ayarlarını yaptıktan sonra yeterli olduğunu gördük. İlerleyen süreçte de maddi olarak belli sıkıntılar yaşayabiliriz korkusuyla onu iptal ettik. Dediğim gibi şehir değişikliğimiz olacak. Evimizi değiştireceğiz. Almanya turu planımız var. Arkasından çok güzel bir ödül kazandık. Evet, bilirsiniz arkadaşlar, belki YouTube'da da karşılaşmışsınızdır. Eser Yenenler'in YouTube'da itiraf et programı mevcut. Biz de böyle bilet bakarken karşılaştık ve bilet alalım, gidelim dedik Emirhan'la beraber. Birkaç defa da gittik hatta. Konsepti şu şekilde: bir itiraf yazıyorsunuz programa girmeden önce. Herkes kağıtlara belirtiyor itirafını. Sonrasında bu itiraflar toplanıyor, karıştırılıyor ve seçiliyor içerisinden. Sonrasında da Eser Yenenler bunu programında okuyor ve oradaki oyuncular da bu oyunu canlandırıyorlar. Biz birkaç defa gittik. Emirhan birkaç defa da zaten itirafta bulundu. Ama tabii ki denk gelmedi, okunmadı vesaire. İlk gittiğimizde programın nasıl olduğunu bilmiyorduk. Ödül var dediler. Yurt dışı turu. Biz de dedik hadi şey yapalım. Ben bayağı 7 tane falan itiraf yazdım. Hiçbiri okunmadı. Okunmayınca hırs ettim. O yüzden 4 kere gittim. Evet. Eğer izlerseniz de. Evet, 37. bölüm bu arada. Yani 20-22. dakikada falan çıkıyoruz. Oradan da ödül kazandık. 8 ülke Balkan turu. Evet. İnşallah ona da gideceğiz. O biraz kardeşimin düğününe denk geliyor gibi ama bakalım. İnşallah gideriz. Güzel videolar hazırlamak istiyoruz. Onun haricinde neden bahsedeceğim? Evet, kamera alma sürecinden. Kameradan neden vazgeçtik? Önceki videoda dediğim gibi kamerayı almaya niyetlendik. Sonrasında kamerayı sipariş ettik. Türkiye'de baktık. Türkiye'de yok. Mart ayında fiyatı çok sıçradı. Ben bakıyordum bir süre. Bir kiti çekmiştik. Neydi adı aşkım? Kariye Müzesi. Kariye Camisi olarak da geçiyor. Kariye Müzesi'ndeyken çekim yaparlarken gördük. Çok güzel böyle DJ Osmo Pocket 3. Böyle çok güzel kompakt bir üründü. Baktık burada fiyatları, yani bir de DJI'nin kendi satıcı değilmiş herhalde burada. İthalatçı garantili mi alsak? Burada bir firma yetkili distribütör. Ondan mı alsak? Böyle MediaMarkt'ta falan yok zaten. Aradık falan bulamadık. Mart ayında da bir anda çok zamlandı. Herhalde tedarik sıkıntısı varmış. Biz de Almanya'daki kuzenimi aradık. İşte ondan sipariş ettik. DJI Mic 2 ve DJI Osmo Pocket 3. İkisini sipariş ettik. Türkiye'ye göre gayet uyguna geliyordu ama dediğim gibi ilk videoyu çektikten sonra dedik yani gerek var mı? O ara bir de şöyle bir sıkıntı oldu. Biz Amazon'dan sipariş ettik. Almanya Amazon'dan. Amazon parayı çekmedi benim kartımdan. Birkaç gün bekledi. O arada euro yükseldi. Durdukça fiyatı artıyor. En son kuzenim bunu iptal ettik. Başka bir mağazadan söyledik. Ama o ara işte 15'te çekim yaptıktan sonra evet, yani mikrofon önemli ses için. Ama görüntü kalitesi hoşumuza gitti iPhone'da çektiğimizde. Dedik ileride değerlendiririz. Sonra onu iptal ettik. Onu iptal ettikten sonra Mart'ın sonlarına doğru tekrar euro yükselmeye başladı. Biz tekrar zarara girdik. Bu olaydan aldı verdiğiyle beraber, hani banka çünkü parayı çekerken euro satıştan yapıp geri iade ederken euro alıştan yapıyor. Nereden baksan 3000-3500 lira havadan zarar ettik. Sonrasında Evet, sağlık olsun. mikrofonu buradan sipariş ettik. Mikrofonumuz geldi. Şimdi mikrofon için süreçleri hani bu kadar. Bundan sonra videolarımızda bununla çekim yapacağız. Eğer bununla alakalı sorularınız olursa alt yorumlarda buluşalım. Evet arkadaşlar, ev içerisinde de kaydı aldık. Bir de dışarıda da deneyelim. Hava koşulları sebebiyle nasıl video çekeceğiz bunu da görün istedik. Evet, geçelim. Evet, biraz böyle durayım. Evet, şimdi videonun ikinci kısmındayız. Dışarıda deniyoruz mikrofonu. Gördüğünüz gibi mikrofon açık. Bu tavşan bacağı mıydı? Tavşan kuyruğu muydu? Gürültü engelleyici de açtık. Gürültü engelleme de açık şu an benim mikrofonum üzerinden. Haliç'teyiz. Rüzgarlı bir gündeyiz ve sesimi duyuyorsunuz. İsterseniz size küçük bir türkü de söyleyeyim. Çay benim çeşme. Evet, şimdi ise gürültü engellemeyi kapattık ve kenardan bir tane böyle teknemsi bir şey geçiyor. Tekne mi artık? Sürat botu mu neyse.
Şu an gürültü engelleme kapalı. Şimdi tekrar açtık. Gene böyle bir dalgalar vesaire bir şeyler devam ediyor. İyi bir ses var. Karga sesi, şey sesi. Sizden ricamız bir de el gimbal alsak mı onu düşünüyoruz. El gimbal ile alakalı araştırmalarımız devam ediyor. Önerileriniz varsa bize aşağıda yorumlarda buluşalım. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Bugünkü küçük mini incelememizi İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ayrıca kanalımızı takip etmeyi ve beğenip yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendi kız istememde babamın hareketleri yüzünden gülme krizine girdim. Damat. Ben. Ben. Damat. Baba ne yaptı ki? Evet, çok saçma bir an. Orada anne babalar saçmalayabiliyor. Kalkayım mı ayağa? Kalk. Yanında mı annem baban? Yok değil. Eşim burada. Evlendik artık. Kız istemede gülme krizine giren Emirhan. Emirhan gide gele seyirci toplamış. Evet. Emirhan teşkilat yapmış. Evet. Emirhan. Belli. Azmetti. Her bölüm geldi. 4 kere geldi. Zaten Yine geldi. Zaten hesaplara göre tatil parası kadar bilet parası harcadı. Biz kârdayız hatta belki de. Biz kârdayız. Emirhan ve eşi gidiyor tatile alkışlarla.